Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve sevimli hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, uğur böceği anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım uğur böceği anahtarlık desenlerinde istediğiniz renkleri kullanabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve sevimli anahtarlıkları birlikte öreceğiz. Anahtarlığın yapılışında 5 katlı orta kalınlıktan %50 koton, %50 akrilik ip kullanacağım. Bir miktar siyah inci ve anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak. 2,5 milimetre ile de anahtarlığı öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve ipi bir miktar yükselterek halkanın içerisinden 5 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, halkanın içerisinden 5 kez ilmek yükselterek tekrar fıstık yapalım. Bir zincir ve bu şekilde halkanın içerisine toplam 10 tane fıstık yapalım. Her fıstık arasında da bir zincir yapmayı unutmayalım. Toplam 10 tane fıstık yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve ilk fıstığın tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim arkadaşlar. Burada anlatmış olduğum kurallara dikkat ederek elimizde toplam 2 tane 10 fıstıktan oluşan daire olması gerekiyor. Ve ikinci daireyi yaparken ilk yapmış olduğumuz birinci daire ile birleştirme yapacağız. Burada sihirli halkanın ipini tamamen sıkıştıralım ve ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Yapmış olduğumuz iki dairenin iç yüzleri birbirine bakacak vaziyette bu şekilde birleştirelim ve ikinci parça arkadayken ilk yapmış olduğumuz birinci parçanın üstündeki sık iğne ilmeğinden arkadaki ilmeği geçirerek kayma dikişi yapalım. Bir zincir, öndeki ve arkadaki karşılıklı ilmekleri kullanarak sık iğne yardımı ile bu iki daireyi birleştirelim. Son sık iğne ilmeğini de yaptıktan sonra ipi burada keserek gizli birleştirme yapalım. İki parçayı birleştirerek bu şekilde daireyi oluşturmuş olduk. Şimdi siyah renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğne ilmeğinin tepesinden ipi sabitleyelim ve bir zincir yapalım. İpi hafif yukarıya doğru yükselterek aynı boşluğun içerisinden
4 kez ilmek yükseltelim. Tığda ilmekler beklerken sonraki sık iğnenin tepesinden tekrar 4 kez ilmek yükseltelim. Ve üçüncü sık iğne ilmeğinin tepesinden de 4 kez ilmek yükseltelim. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Bir zincir yaparak burada ipi tamamen sıkıştıralım ve anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. Üst noktaya anahtarlık klipsini takalım. Anahtarlık klipsini de taktık. Şimdi uğur böceğinin üstündeki süslemeleri yapacağız arkadaşlar. Tekrar siyah ip ile ipi 2 kat yapalım. Ve uğur böceğinin kafasını oluştururken yapmış olduğumuz yan yana 3 tane fıstığın ortasından ipi geçirelim ve buradaki 2 parça arka tarafta birazcık uzun bırakarak kalmalı. Şu şekilde arkada bir miktar ip bırakalım ve bunu aşağıya doğru ortalayarak altta yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğne ilmeğinin içerisinden tekrar geçirelim. Uğur böceğinin arkasını çevirelim ve yine orta noktanın üst kısmına gelecek şekilde ipi buraya sabitleyelim ve düğüm yapalım. Burada ilk başlangıçta bırakmış olduğumuz 2 ipi yukarıdaki fıstığın sağ köşesi ve sol köşesine çıkartarak uğur böceğinin antenlerini yapalım. Burada antenleri ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız düğüm yaparak fazla ipleri kesebilirsiniz. Uğur böceğinin antenlerini de bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi yine siyah ip ve inci ile üzerindeki süslemeleri yapabiliriz. Siyah incileri de diktikten sonra anahtarlığın yapılışını da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.